Merhaba, Perilerin Bahçesi'nde bugün günün bitkisi Cupressus arizanuka glauca. Mavi Arizona servisi ya da mavi servi olarak bilinir. Mavi Arizona servisi 5-6 metrelik bir boya kadar ulaşır. Piramidal yapısı vardır. Bir kez kurulduktan sonra kuraklığa oldukça dayanıklı bir bitkidir. pH ve toprak seçiciliği yoktur. Özellikle düzenli fazla sulama ile mavi servimizi daha hızlı büyütebiliriz. Eşsiz özellikleriyle manzaraya renk katan görkemli bir ağaçtır. Bölge 7'den bölge 11'e kadar rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Mavi serviyi peyzajda odak noktası olarak dikey vurgu yapmak için grup dikimlerinde, sıra dikimlerinde, rüzgar kesici olarak, gizlilik ekranı olarak ve çit dikiminde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mavi servinin çit dikiminde nasıl kullanılacağı açıklamalar kısmına ekleyeceğim videodan izleyebilirsiniz. Ayrıca mavi servinin nasıl dikileceği yine açıklamalar kısmına linkini ekleyeceğim. Fidan nasıl dikilir videomu izleyerek mavi servi fidanında aynı şekilde dikimini yapabilirsiniz. Dün çok sıcak bir hava vardı Perilerin Bahçesi'nde. Gece soğuyan havayla birlikte mavi serviler üzerine kıra meydana gelmiş. Bu oluşan kırayı sizlere göstermek istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an Ocak ayının ortalarındayız. Mavi servinin soğuk hava olmasına rağmen kokusunu alabiliyorum hala. Muhteşem kokuyor. Mavi servi kırmızıyla olağanüstü bir manzara oluşturuyor. Arka fonda mavi servi. Öndeki bitkimiz Acer palmatum senkaki ya da sangukaku. Bu Japon akçaağacımızın özelliği bir yıllık sürgünlerinin mercan kırmızısı, mercan kabuğu kırmızısı renginde muhteşem kırmızı renklerinin olması ve arkada mavi serviyle çok güzel bir ikili oluşturuyorlar. Mavi servi üzerinden yağış tanecikleri dökülüyor görebiliyorsanız. Perilerin bahçesi içerisinde onlarca mavi servi bulunmakta. Perilerin bahçesi bölge 7A'da yer almakta. Mavi servi bölge 7'de rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Bölge 7'den daha soğuk bölgelerde soğuktan etkilenecektir. Buradaki mavi servimizin formu yaklaşık 1 metre 20 santimetreden taçlandırılmış, konif formu verilmiş bir mavi servimiz. Bu geçen yıl budamasını yapmıştım. Geçen yıl makaslamıştım. Kırpma ve budama işlemlerini yapmıştım. Baharda tekrarlayacağım makaslama işlemini. Hemen yanında yine aynı şekilde bu bitkimiz de 1 metre 20 santimden taşlandırılmış, koni formu verilmiş bir mavi servimiz.
Buradaki mavi servimiz silindirik form verilmiş. Üst kısmı bombali bir mavi servimiz. Buradaki mavi servi de yine aynı şekilde. Ama mavi servinin en büyük özelliği mavi rengini tüm mevsimler boyunca koruyor olması. Mavi servi gibi tüm yıl boyunca, yani ilkbahar, yaz, sonbahar, kış, 4 mevsim boyunca rengini koruyan tek kozalaklı mavi servidir. Birçok kozalaklı kışın renk değiştirir ya da ilkbaharda yeni sürgünleri değiştirir. Ama mavi servi öyle muhteşem bir bitki ki görmüş olduğunuz gibi bu mavi rengini asla kaybetmiyor. Burada yine bir başka mavi servimiz var. Gördüğünüz gibi muhteşem renkler. Buradaki mavi servilerimiz 2014 yılında 20 santim civarıydı diktiğimde. Bu mavi servimiz iyi gelişmedi. Görmüş olduğunuz gibi. Diğer mavi servilerimize bakın. Hepsi çok iyi gelişmiş mavi serviler. Bakın. Çok güzel sürgünleri, renkleri. Ama bu mavi servimiz iyi gelişemedi. Bu mavi servimizin iyi gelişmemesinin nedeni erken yaşta kozalak vermiş olması. Onlarca kozalağı vardı bu mavi servinin. O dönemde mavi servinin kozalaklarını koparmadım. Aslında koparmam gerekiyordu. Koparmadığım için de bitki tüm enerjisini kozalaklara verdiği için dallara yeterince besin maddesi iletemediğinden fazla gelişemedi. Özellikle küçük yaşlarda kozalaklarını koparırsanız bitkinin hızlı gelişmesine çok büyük katkı sağlayacaktır. Süs bitkileri de meyve ağaçları gibi meyve değil kozalak üretiyorlar. Bu üretmiş oldukları kozalak şurada bir tane kurumuş kozalağımız var gördüğünüz gibi bakın. Bu şekilde kozalağı. Daha sonraki yıllarda bunun kozalaklarını özellikle kopardım hızlı gelişsin diye. Bakın bu mavi servilerimiz çok güzel gelişmiş. Buradaki mavi servilerde. Mavi serviler makaslamaya güzel cevap veren bitkilerdir. Dolayısıyla mavi serviyi topiary sanatında sıklıkla kullanabilirsiniz. Ben burada silindirik formu vermiş olduğum mavi serviler, size göstermiş olduğum mavi serviler, silindirik formu vermiş olduğum mavi serviler ve hemen şuradaki mavi serviyi göstereceğim. Bakın buradaki 1 metre 20 santimetreden taşlandırılmış bir mavi servi. Yine buradaki mavi servimiz de aynı şekilde 1 metre 20 santimetreden taşlandırılmış koni formu verilmiş bir mavi servi.
Buradaki mavi serimiz yine Leyland Cypress Gold Rider'la birlikte kullanmış olduğum bir mavi servi. Buradaki mavi servi yine Topiary çalışmalarımdan biri. Bayağı bir sürgün oluşturdu buradaki mavi servi. Çok güzel gelişti. Baharda budayınca şekli ortaya çıkacak. Bakın şu an kapalı sisli bir hava olmasına rağmen muhteşem bir canlılık katıyor bahçeye. Yeşilin önünde parıldıyor görmüş olduğunuz gibi. Evet, bu mavi sevrimiz yine yaklaşık 1 metre gibi gövde oluşturularak 1 metrenin üzerinde koniformu verilmiş bir mavi sevrimiz. Yazın makaslamıştım bu mavi serviyi. Gördüğünüz gibi baharda tekrar bu mavi serviyi makaslayacağım. Mavi servinin en önemli özelliklerinden biri de görmüş olduğunuz gibi çok ilginç bir kabuk yapısı var. Girintili çıkıntılı. Çok ilgi çekici. Görsel açıdan bitkimizi zenginleştiren bir görüntü oluşturuyor. Gövde yapısı, gövde kabuğu ayrı bir güzellik. Tabii ki mavi servinin görmüş olduğunuz gibi muhteşem renkleri. Bir başka mavi servimiz. Burada mavi servinin kahverengi kozalaklarını görebiliyoruz. Oluşturmuş olduğu kahverengi kozalaklarına bakın. Bu şekilde mavi servi kozalaklar oluşturuyor. Görsel açıdan mavi serviye bir zenginlik katıyor. Görmüş olduğunuz gibi gövdenin kabuk rengi, kabuk şekli, kabuk bağlaması da bu şekilde. Burada da size mavi ile sarının uyumunu göstermek istiyorum. Mavi servinin hemen sağında Tuja Şantar ve sonunda görmüş olduğunuz 2 adet Cupressus sempervirens swanska oldun. Mavi ve sarının uyumunu burada görmektesiniz. Tuja Şantar'ın muhteşem renkleri. Evlerin bahçesi içerisine 30 santimetre kar yağdı. Bunlar yağan karın görüntüleri. Bu görüntülerimiz de bir ay sonraki Ocak ay içerisindeki görüntüler.
Sizlere Mavi Selvi'nin yaz çekimiyle şu an ekranda görmüş olduğunuz Mavi Selvi'nin yazın çekilmiş videosu. Şu an ekranda görmüş olduğunuz kış ortası, Ocak ayının ortasında yapmış olduğum çekim. Mavi Selvi'nin pullu yapraklarını görüyorsunuz. Hava sisli ve kapalı. Buna rağmen Mavi Selvi muhteşem gözüküyor. Pullu yapraklar üzerindeki su taneciklerini görüyorsunuz.